Oyunumuzun arka yüzünü tamamlamıştık. Şimdi ön yüzünü yazalım. Bunu yapmak için Java'nın Swing kütüphanesini kullanacağız. Başlamadan önce bu kütüphane yabancı olanlar varsa diye kütüphanenin nasıl kullanıldığına dair ufak bir gösterim yapacağız. Ancak oraya gelmeden klaslarımızı düzenlemek istiyorum. Bu zamana kadar oluşturduğumuz klaslarımızın hepsi default package içerisindeydi. Şimdi onları aradığımızı daha iyi bulmak ve daha iyi yönetmek için gerekli package'lar içerisine yerleştireceğiz. Yeni package'lar oluşturacağız. Backend kodlarını B diye bir package oluşturup onun içerisine atalım. Buradan hepsini seçip bu package'in içerisine ekleyebiliriz. Bunu yaptığımızda default package yok olacaktır. Artık package'ımız B oldu. Şimdi bunun içerisinden ayıklamak istediklerim de var. İnamlar için bir package daha oluşturuyorum. Game state inamımız vardı. Oyunun state'ini tutan. Bunu bu package'in içerisine alabiliriz. Şimdi de frontend kodları için F diye bir package oluşturabiliriz. Şimdilik yeterli olacaktır. Gelelim Swing kütüphanemize. Deneme yapmak için bir tane dummy test class oluşturalım. Swing test diyorum adına. Bir main metodu ekleyelim buraya. İlk oluşturmamız gereken şey programın penceresi. Burada sürüklediğimiz, kapatabildiğimiz, küçültebildiğimiz şey programın penceresi oluyor. Bunun için JFrame class'ını kullanacağız. Bir tane JFrame nesnesi oluşturuyorum. Bunu javax.swing'den import edeceğiz. Bu nesneyi oluşturduğumda penceremiz de oluşmuş oluyor. Kodu çalıştıralım. Hiçbir şey olmadı. Bunun sebebi bu pencereyi görünebilir yapmamız gerekiyor. Onu yapalım. Bunu da frame.setVisibleTrue diyerek yapıyoruz. Bunu dediğimizde artık penceremiz sol yukarıda çok minimal seviyede oluştu. Frame'in boyutlarını set size ile değiştirebiliriz. Bunlar piksel değerleri. 500'e 500'lük bir frame oluşturalım. Evet, artık frame'imizin boyutları daha büyük. Ancak her çalıştırdığımda pencerenin sol üst köşesinde yer alıyor. Ekran üstündeki koordinatlarını değiştirebiliriz. Set location metodu ile 300'e 300 diyelim. Bu sefer daha aşağıda ve daha içeride yerini aldı. Bu şekilde yerini de değiştirebiliyoruz. Şimdi ben bu pencereyi kapattığımda fark ettiyseniz program hala çalışmaya devam ediyor. Bunun sebebi henüz frame'e bir default kapama opsiyonu atamamış olmamız. Bunu da set default close operation ile yapabiliriz. Burada birçok seçeneğimiz var. Yani biz kapama tuşuna bastığımızda ne olsun istiyorsak buradan seçebiliriz. Ben programın sonlanmasını istediğim için exit on close'u seçeceğim. Bu şekilde tekrar çalıştırıyorum. Kapattığımda gördüğünüz gibi terminated oldu. Bu pencereye bir başlık da atayabiliriz. Set title diyerek Minesweeper diyelim. Tekrar çalıştıralım. Artık pencerenin başlığında Minesweeper yazıyor.
JFrame ile temelde bunları bilmemiz şu an için yeterli. Buton nasıl oluştururuz ona bakalım. Butonlar için de JButton klasını kullanabiliriz. Yine aynı şekilde butonun boyutlarını da set size ile belirleyebiliriz. Daha sonrasında bu oluşturduğumuz butonu frame içerisine add metodu ile ekleyebiliyoruz. Çalıştıralım ve sonuca bakalım. Frame'imizin içinde bütün frame'i kaplayan kocaman bir buton oluştu. Bunun sebebi frame'in default layout'unun border layout olması. Layout'lar frame içerisindeki komponentlerin düzenini sağlayan nesneler aslında. Zamanı gelince daha detaylı inceleyeceğiz. Şimdilik bu frame'in layout'unu null olarak atayalım ve öyle deneyelim. Şimdi gördüğümüz gibi ekranın sol üst köşesine 30'a 30'luk bir buton oluşturmuş oldu. Bu butonun yine koordinatlarını ekran üstündeki pozisyonunu değiştirebiliriz. Set location ile 50'ye 50'ye koyalım mesela. Evet, bu sefer 50'ye 50 koordinatlarına gelmiş oldu. Boyutunu biraz da arttırabiliriz. 50'ye 100 yapalım. Da 300'e 100 yapalım. Bunun içerisine yazı da yazabiliriz elbette. Gördüğümüz gibi buton yazmış oldum. Butona tıklandığında bir aksiyon almak istiyorsak onu da button'a bir action listener vererek yapabiliriz. Buraya bir action listener koymamız gerekiyor. Ancak bunu on the fly yani havada da oluşturabiliriz. Bu şekilde parametre olarak yeni bir action listener oluşturacağız. Ancak içerisinde action performed metodunu oluşturmamız lazım. Buraya ne yapmak istiyorsak butona basıldığında yazabiliriz. Konsola button click yazsın istedik. Çalıştırıp deneyelim. Bastığımda konsola yazıyor oldu. Biz buraya birçok komponent ekleyebiliriz. Ve komponent ekledikçe bunların düzenini böyle koordinat vererek, boyutunu vererek düzenlemek zor oluyor. Ya da frame'in boyutunu resize ettiğinizde içerisindeki komponentlerin de ona uyumlu şekilde büyüyüp küçülmesini istediğiniz zaman bunu yönetmek zor olabiliyor. Koordinat vererek, boyut vererek. Layout'lar da burada devreye girmiş oluyor. Sizin eklediğiniz komponentleri otomatik olarak belli bir düzende boyutunu ayarlayıp sırasını düzenliyor. Oyunu yaparken bunu göreceğiz. Temelde bunları bilmemiz yeterli. Oyunu yaparken zaten daha da içine girmiş olacağız. Bir sonraki videoda oyunun ön yüzünü yazmaya başlayacağız. Görüşmek üzere.